Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için 3 tane fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Her seferinde anlatıyorum. Ben 3 tane fal kapattım. Bunlardan bir tanesini kendinize niyet tutabilirsiniz. Kendinize ya da eşinize, çocuklarınıza ya da bu hafta için ya da bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla hepsine bakacağım. Bu sefer yine üçlü fal kapattım. Tamamen böyle hissetmeye çalışın. Düşündüğünüz şeyle ilgili enerjisel olarak çekmeye çalışın. Bir tanesini seçin. Ben enerjiye çok inanıyorum. Nasıl ki birini çok fazla düşünürsek, çok fazla anımsarsak o kişiyi bir anda yolda görüyoruz ya da o kişi bizi arıyor ya. Yani ben de enerjiye inanıyorum. Eğer kafanızda bir soru işareti varsa, merak ettiğiniz bir soru varsa onlarla ilgili cevap alabileceğinizi düşünüyorum. Bu sefer 3 tane fal kapattım. Kanalımda böyle bir üçlü fal daha vardı aslında. Tekrardan yaptım ki hani böyle hissettiğiniz, size şansınıza çıkacak bir taneyi deneyelim istiyorum. Bu tarzda yüzlerce fincan, bir sürü videom var. Yüzlerce videom var kanalımda. Ben şimdi videonun en sonuna ekleyeceğim tekrardan. Onlardan bir tanesini de seçebilirsiniz. Düşünün ki 300-400 tane fincanın içerisinde bir tanesini seçiyorsanız ve duyacağınız şeyler büyük ihtimalle çekeceğiniz enerjiyle alakalıdır. Onlardan bir tanesini de seçebilirsiniz. Ben şimdi videonun en sonuna ekleyeceğim. Oynatma listesi diye 3 tane video gelecek. En alttaki listeden bir tanesini de seçebilirsiniz. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ayrıca yorumlara hangi fincanı seçtiğinizi ve gerçekten size uyup uymadığını da yazarsanız sevinirim. Şimdi ben sırayla üçüne de bakacağım. Sarı, kırmızı ve beyaz fincanlarımı seçtim. Çünkü üçü de ayrı olsun istedim ki hani renk seçebilelim diye. Şimdi ilk önce kırmızı olandan başlamak istiyorum ben. Sarıyı şöyle yan tarafa alacağım. Beyazı da alacağım yan tarafa. İlk önce kırmızıyı seçenler için bakalım falımızda neler çıkmış. Şöyle önce bir açıp bakıyorum ben. Sizler de bir görün diye göstereyim. Bir kere dışarıya taşan bir uzun yolunuz çıkıyor. Bakın böyle uzun bir yolculuk planı yapabilirsiniz. Ya da uzun vadeli bir plan yapabilirsiniz. Ama böyle çok yakın zamanda yeni bir planın içerisine gireceksiniz. Yani bu iki anlamada geliyor aslında. Çok uzun bir yola da çıkabilirsiniz ya da bir plan yapacaksınız ama uzun vadeli bir plan olacak. Böyle çok kısa vadeli bir plan olmayacak. Şöyle içinize bakınca çok büyük bir sıkıntı, stres, hiçbir şeye çıkmamış bu falda. Hatta aydınlık şurada bir insan yüzü belirdi resmen. Sizi düşünen uzakta bir insan olduğunu söyleyebilirim burada. Yani sizden biraz uzaklaşmış bu insan ama bakın üzgün bir yüz ifadesi var. Burnu, gözleri, ağzı biraz endişeli, sizi merak ediyor olabilir, sizi özlemiş olabilir, sizden biraz uzak düşmüş olabilir. Bu kişiden bir haber alacaksınız. Bu kişi biraz karanlıkta kalmış, üzgün, ayrıldığınız biri olabilir, sizin kalbinizi kırmış bir insan olabilir, üzmüş biri olabilir ama şu an pişmanlık yaşıyor, yalnız ve sürekli aklı fikri sizde diyebilirim. Bu kişiden haber alacaksınız. İlk onu gördüm. Şöyle bir bakınca bakalım. Bir de şurada bir ayak çıktı. Hane kısmında, bu özel hayat kısmında. Şöyle bakın, beyaz bir ayak. Şurada bacağı da uzanıyor. Hayatınızda çok büyük bir karar alıp yeni bir adım atacaksınız. Hayatınızdaki herhangi bir şey. Yani böyle istediğiniz bir şeyi direteceksiniz. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Artık kişiye göre değişir. Kimisi için yeni bir eğitime başlamak, kimi için spor, kimi için diyet, yeni bir iş gibi ama şöyle de bir durum çıkmış. Şimdi şu hane kısmına bakınca bir insan var geliyor. Belki de bu sizi özleyen ve endişeli insan gelebilir ya da başka biri de olabilir ama elinde bir hediye getiriyor size. Sanki böyle biri size gelip bir hediye getirebilir, çiçek getirebilir böyle. Yani eğer ki birlikte olduğunuz bir insan varsa ve şu an bekarsanız bu falı izliyorsanız bir evlenme teklifi edebilir ya da evlenme teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Elinde bir şeyle hediyeyle size gelen bir insan var. Zaten yeni bir hayat başlangıç çıkmış. O kişi için işte o zaman yeni bir hayatın, evliliğin başlangıcı da olabilir bu durum. Ee, Burada da yine böyle bir ayak çıkmış. Evet, yeni kesinlikle bu falı ilk başta hani düşüneceğim. Sizi çok özleyen bir insan ve ayrıyeten de hayatta yeni bir başlangıç, yeni bir adım. Her zaman iyidir. Yeni adım, ayak çıkması falda hep şey yorumlarım ben.
Kesinlikle böyle yeni başlangıçlardır ve ama çok hayırlı başlangıçlardır. İstediğiniz bir şey varsa hayallerinize harekete geçin ve gerçekleştirin. Sizin için doğru zaman belki de. İşte belki de mesajı vermek istediği mesaj bu falan o. İstediğiniz şeylerle ilgili başlangıçlar yapın artık diyor. Şurada bir insan var. Bakın sanki böyle iki saç, kulakları, gözleri böyle sevimli bir insan. Etrafınızda dolaşan böyle hani eğlenceli, biraz tombik olabilir. Hani tombik insanlar biraz daha eğlenceli, güler yüzlü, biraz daha şirin gözükürler. Böyle bir insan var sanki. Böyle enerji deposu. Sanki siz ondan böyle besleniyorsunuz. Size iyi geliyor. Yani ruhen çok iyi geliyor ama siz de böyle bir insan olabilirsiniz. Çok eğlenceli bir yüzünüz olabilir. Bu insanın varlığı size çok iyi geliyor. Yoksa bile hayatınıza böyle bir insan girebilir. Hani böyle enerjisiyle, güler yüzüyle, pozitif enerjisiyle böyle çok çok hayatınıza artı katan insanlar olur. Öyle bir insan hayatınızda belirebilir, hayatınızın içine girebilir ve size çok iyi gelir. Ben ilişkiler kadar arkadaşlık ve dostlukların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sizi besleyen her kim olursa olsun, ailenizden biri olabilir, arkadaşlarınız, partneriniz. Tabii partner olursa çok daha iyidir. Düşünsenize hem sevdiğiniz insan, sevdiğiniz kadın ya da erkek ve sizi besliyor. Çok eğlenceli, bundan keyiflisi olamaz tabii ki ama arkadaşlık da çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden öyle bir insan sizi çok mutlu edecek. Böyle bir hayatınıza giren eğlenceli bir insan olacak. Şöyle bakınca ilerleyince neler görüyoruz bakalım. Kafanızda bir karmaşa var. Çözmeye çalıştığınız ama böyle çözmeye çalıştıkça, işin içine daldıkça, düşündükçe böyle yükselen, daha çok sorun yarattığınız bir problem gibi çıkmış. Aslında hani çok büyük bir sıkıntı değil ama bazen düşündükçe o olay gözümüzde büyümeye başlar ya. Hani ben anneannem derdi rahmetli hep böyle bir şey yapacaksanız çok düşünmeyin öncesinde. Mesela bir iş yapacaksınız, temizlik yapacaksınız, bir işe başlayacaksınız. Kitap okuyacaksınız her neyse. Çok fazla düşünürsen öncesinde çok büyümeye başlar gözünde. Bir türlü başlayamazsın o işe diye. O yüzden hemen başla düşünme falan diye. Bazı şeyler öyledir. Bir şeyi çok büyütüyorsunuz. Büyüttükçe tabii düşünüyorsunuz. Düşündükçe büyütüyorsunuz gözünüzde. Çabuk çözebileceğiniz bir sorun ama sanki bakın siz buradasınız. Sorunu büyüttüğünüz için karşı tarafı cevabı göremiyorsunuz. Yapacağınız çözümü göremiyorsunuz gibi. Bir insanla ilgili bir sorun olabilir. Bu tarafta da başka bir insan çıkmış. Burada da siz varsınız ve aranızda büyük bir sorun gibi. Dediğim gibi bakış açınızı değiştirirseniz belki o sorunun o kadar büyük bir sorun olmadığını ya da çözümün çok kolay olduğunu anlayabilirsiniz. Bakış açınızı değiştirirseniz belki yok olabilir bir anda. Çünkü her şey algıyla alakalı. Sizin durumu nasıl algıladığınızla alakalı. 6 ile 9 gibi her zaman derim. Bir insanla aranızda bir sorun olabilir. Bu iş yerinde de olabilir. Patronunuzla, çalışma arkadaşlarınızla bir sorun olabilir. Aileden biri, çocuklarınız da olabilir. Eşiniz de olabilir. Ama dediğim gibi bu olayı biraz büyütüyorsunuz. Kafanızda büyüttüğünüz için karşı tarafı göremiyorsunuz. Bakın araya bir şey girmiş, böyle dağ gibi bir sorun. İki tarafta burada kalmış, iki tarafta birbirini göremiyor. İşin kötüsü sanırım bu tarafta aynı şekilde olaya bakıyor. Yani bakış açısı değişse çabuk sorun bitecek, çözülecek bir sorununuz var. Onu atlatacaksınız. Bence işte bakış açınızı değiştirin. Başka bakalım neler çıkmış burada. Şurada ata binmiş sanki böyle bakın şöyle bir at gibi düşünün bunu. Ata binmiş bir kadın gibi var. Hani kız ata binmiş ya nasip demiş gibi bir söz vardır ya böyle hani e, bir yani çok yakında birinin evlilik haberlerini duyabilirsiniz. Evliliğe giden bir ilişkisi olduğunu öğrenebilirsiniz. Yani bu kızın evliliğe giden bir ilişkisi olacak. Ya çok yakın çevrenizde ya siz bir bayan olarak dinliyorsanız ilişkiniz evliliğe doğru gidecek böyle. Kısmetiniz hani böyle gelin olmuş gidiyor havasında. Bir ilişkin içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Hızlı bir şekilde yol alabilirsiniz evliliğe doğru. Bir evlilik çıkmış. Bakalım başka neler var. Üç kişilik bakın şöyle bir birliği el ele tutuşmuş üç kişi var burada. Aile içerisinde ya da arkadaş çevresinde sanki böyle bir üç kişisiniz ya da olacaksınız bir konuda ve birine karşı bakın bir insan var. Birine karşı bir konuda böyle üçünüz kenetlenip birbirinizi savunacaksınız ya da destekleyeceksiniz ya sizin ya da onlardan birinin bir konusuyla ilgili böyle. Üçünüz kenetleneceksiniz. Ya arkadaş olabilirsiniz, iş arkadaşları, patrona karşı olabilir bilmiyorum ama ya da aileden birine karşı kenetlenip bir destek çıkıp kendinizi savunacaksınız. Kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Size iyi gelecek böyle hani
Hemfikir olmak, birileriyle bir kenetlenmek çok güzel bir duygudur. Bir konuda mücadele edeceksiniz bir kişiye karşı ama hani iyi gelecek size çünkü tek başınıza olmayacaksınız bu durumda. Bakalım başka neler var. Şurada bir insan gördüm yalnız. Şurada çantasını almış, hayatınızdan çıkan bir insan varmış gibi gördüm. Bir kişi de sizin hayatınızdan kendi kararıyla çıkacak ya da çıkmış bu yakın zamanda. Ee, Alıyor ve çantasını gidiyor. Bazen sonlar yeni başlangıçlardır. Bence üzülmeyin çünkü çok hayırlı bir boşluk bırakmış, bir yol bırakmış siz gidince. Bazen yanlış insanların hayatımızdan çıkması doğru kişiler için yer açar. Bu gerçekten doğrudur çünkü zamanımızı ve zihnimizi, duygularımızı o kadar çok onlara kanalize ederiz ki yanlış insana. İşte doğru insana yer kalmaz, doğru insanı göremeyiz, doğru insana zaman ayıramayız. Sonra da hep yanlışlıklarla mutsuz oluruz, yanlış insanla zaman kaybederiz falan. Arkadaşlık da olabilir, bu partner durumu da olabilir ama hani bir kişi hayatınızdan çıkacak. Her kimse, iş hayatından bir arkadaşınız da çıkabilir, yeni bir iş arkadaşı gelir, çok başka çok daha iyi arkadaşlık olur. Yani bunu siz kendi hayatınıza göre yorumlayın ama bence çok güzel bir boşluk açılacak hayatınızda. Çünkü o yanlış bir insanmış ve gitmesi gerekiyormuş gibi onu bırakın gitmesini. Yanlış olduğunu biliyorsanız, sürekli yanlışlar yapıyorsa size karşı arkadaşlıkta ya da ikili ilişkide bence bırakıp teslim etmek Allah'a hani en doğrusu gelecek şeklinde inanmak, güvenmek en doğrusu. Yanlışın arkasından sürüklenirseniz sadece mutsuzluk olur. İnanın sonu olmaz yine o ilişkilerin, o arkadaşlıkların. Çıkıp gitmesine izin vermeniz gerekiyormuş gibi. Çünkü sonrası sizin için daha iyi olacak gibi. Sonrasında belki o yüzden hayatınıza hani çok eğlenceli biri girecek demiştim ya. Belki de o kişinin gitmesine izin verdiğinizde yeni eğlenceli, sizi mutlu edecek, sizi besleyecek bir insan çıkacak. Belki de böyle bir durum var. Burada çok güçlü bir aslan çıkmış. Bakın böyle aslan figürü var. Yani bir konuda çok çok güçleneceksiniz. Maddi olarak olabilir. Psikolojik olarak kendinizi güçsüz hissettiğiniz bir konu varsa tam tersi çok güçlü hissedebilirsiniz. Böyle aslan gibi çıkmışsınız. Çok çok büyük bir güçlenme çıkmış. Artık hani kişiye göre değişir. Belki bazısı için sağlıktır, sağlık sorunları yaşıyordur ama öyle bir şifa bulacaksınız ki kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Bir aslanınız da çıkmış. İnşallah hani en zayıf olduğunuz noktada çok çok güçlenin. Öyle diyelim, öyle enerji salalım, öyle bilinçaltımıza yerleştirelim ki bilinçaltımız da bizi yönlendirsin, güçlendirmek için elinden geleni yapsın. İnançlar çok önemlidir. Güzel düşünmeler, olumlu düşünmeler çok önemlidir. Bütün hastalıkların yenilmesinde, başarıya ulaşmada gerçekten bunlar çok önemli. Ee, Şimdi şöyle bakınca burada bir su aygırı gibi çıktı bu değil mi? Böyle bir şöyle çok güçlü bir su aygırı gibi yani böyle büyük bir hayvan gibi çıktı. Yine güç yani aslan ve bu ben böyle fallarda görünce çok büyük bir güç anlamına geliyor benim için. Yani gerçekten ve altta bir hayaller var. İstediğiniz hayalinizle ilgili çok büyük güçleneceksiniz. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Belki de güçlü hissettiğiniz için o hayaller için yapmanız gereken her şeyi yapacaksınız. Büyük bir güç ama dediğim gibi para isteyenler için para olabilir. Aşk isteyenler için aşkı yakalayıp büyük güç, ruhani güç olabilir. Güçlendiğiniz bir dönem ve hayalleriniz arkasında hayallerinize kavuşacak kadar, hayallerinizi gerçekleştirecek kadar büyük bir güce sahip olacağınızı görüyorum. Ve burada bir sevinç gözyaşı, hatta iki sevinç gözyaşı akmış. Hani kötü, karamsar bir gözyaşı değil de mutluluktan bir gözyaşı çıktı. İnşallah çok güçlenin, inşallah çok istediğiniz şeyler olsun ve gözyaşlarınızı o yüzden dökün. İlk falımız buydu kırmızıyı seçenler için. Umarım aklınızdan, gönlünüzden, yüreğinizden geçen her şey gerçek olsun. İkinci falımız sarıyı seçenler için. Şimdi ikinci falımızı açalım. Bakalım sarıyı seçenler için ama şu an fal açılmıyor. Çok enteresan. Bakın çekiyorum ve gelmiyor. Böyle olduğunda fal gerçekten şey denir. İnşallah öyle olsun. O enerjiyi yayalım hep birlikte şu anda. Çok çok istediğiniz bir muradınız var. O kadar çok istiyorsunuz ki ve bu gerçek olacak. Bakın açılmıyor, falı çekiyorum. Hareket ettiriyorum. Kesinlikle açılmıyor. Yani bazıları şey derler, bu fincanı açma hani çünkü gerçek olacak herkesin dileği ama ben öyle düşünmüyorum. Açıp bakabilir, ben bakıyorum gerçekten. Birkaç arkadaşım da var, bu şekilde düşünüyoruz. E, Çok 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 istediğiniz bir şey gerçek olacak. Gerçekten sarıyı seçenlerin inşallah öyle olsun. Hepimiz bu enerjiyi verelim şimdi. Ben bu falı açacağım ama bakın açılmakta zorlandı ve gözyaşı çıktı. Çok sevineceksiniz. Çok mutlu olacağınız bir haber alacaksınız. Yo, beklediğiniz o kişi gelecek. Yani çok enteresan, çok güzel bir enerjiyle başladık. Zaten bakın bir yarım ay doğmuş.
İçinize bir ay doğacak, bir ferahlık, bir aydınlık çıktı. Falın içi de böyle karanlık çıkmadı. Çok hareketli bir fal. E, Şöyle bir çevirip bakayım. Bakın sevinç gözyaşları sıçradı. Çok mutlu olun inşallah. Çok istediğiniz o muradınız, dileğiniz gerçek olsun. Öyle diyerek başlayalım. E, Şimdi şurada çok hareketli durumlar var. Çok hızlı, çok hareketli yaşayacağınız bir sürece gireceksiniz. Yeni bir ortama girebilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar olabilir ama ya da var olan insanlarla böyle çok hareketli ama keyifli bir dönem başlıyor sanki sizler için. Hani bazen hayatın zor dönemleri olur. O zaman da hareketlidir ama bazen de keyifli ve hareketli, gezildiği, dolaşıldığı. Bu falda zaten böyle açarken de güzel şeyler hissetmiştim ama hani bakın böyle bir karanlık, bir sıkıntılı bir durum yok. Eğlenen insanlar, hareketli çalışan insanlar varmış gibi burada. Burada da iki kişi var. Bakın sarmaş dolaş olmuş, öpüşüyormuş gibi. Çok sevdiğiniz biri varsa onunla çok yakınlaşacaksınız. İşte o sevdiğiniz kişiyle birlikte olacaksınız. Özlediğiniz biri varsa o kişi gelecek. Böyle bir yakınlaşma, bir birleşme, bir sevgi gösterisi çıktı bu falda. Şurada bir kafa var sizin hane kısmında olduğu için şöyle ikilemde kaldığınız bir konu olduğunu düşünüyorum böyle. Bir konuda kararsız kalıyorsunuz. Şimdi burada bir aşk söz konusu olabilir, bir birliktelik ama burada hareketli başka bir hayat. İşte ilişkinizle başka bir şey hakkında yani işinizle ilişkiniz, ailenizle ilişkiniz, arkadaşlarınızla ilişkiniz gibi bunu çoğaltabilirsiniz. Bir konuda yaşadığınız biriyle olan ilişkiniz, bu arkadaşlık da olabilir ama aşk gibi de olabilir. Biriyle olan ilişkiniz ve diğer insanlar, diğer olaylarla ilgili ikilemde kaldığınız bir konu var. Ya kararsızsınız ya işte ona zaman ayırınca öbür tarafa zaman ayıramıyorsunuz. Ne yapacağınıza karar veremiyorsunuz gibi bir ikileminiz çıkmış. Ama altında temiz bir haberiniz var. Yani böyle sanki dengeyi de tutturup hani güzel şeyler olacak artık. Yani her şey rayına girecek. Hiç böyle sıkıntı yaptığınız o ikilemde kaldığınız şeyler yok olacak. Bence temiz bir şekilde hallolacak bu durum. Şöyle kendi başınıza bir yol alacaksınız, bir yere gideceksiniz. Hani böyle bazen tek başınıza yolculuk iyidir. Hani uzak bir yere tanıdığınız, sevdiğiniz birini görmeye de gidebilirsiniz. Uzak bir yerde iş görüşmesine de gidebilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz birinin yanına da gidebilirsiniz. Ama hani e, gittiğiniz yerde kalabalık insanlar olacak. Ve böyle o kalabalığın içerisine girdiğinizde bakın şurada böyle güçlü bir aslan çıkmış bunda da böyle aslan gibi kendinizi güçlü iyi hissedeceksiniz. Bazı insanların yanına gidersiniz hani böyle kendinizi iyi hissetmezsiniz. Hani böyle kendimizi ezik, mutsuz, hani gereksiz hallere sokarız bazen böyle iyi hissetmeyiz. Bazı insanların yanına gittiğimizde de enerjimiz yükselir, kendimizi iyi hissederiz, güçlü hissederiz. Keşke hep öyle insanların yanında olabilsek. Gerçekten çok önemlidir. Bulunduğunuz ortamlar doğru arkadaşı seçmek, doğru insanların yanında olmak, kaliteli insanların yanında olabilmek çok büyük bir şanstır. O gittiğiniz yerde kendinizi iyi hissedeceksiniz, şanslı hissedeceksiniz. O kişiler size güç verecek. Artık yapacağınız konuşma ne olacaksa, nasıl bir sohbetin içerisine gireceksiniz, sizi nasıl mutlu edecekse motive edecek belki. Hayata karşı güçleneceksiniz. Güç çıkmış burada. Şöyle şurada bir yılan kafası var sanki ama beyaz bakın böyle. Gözleri de çıkmış şu aşağıda böyle bir yılan. Ama beyaz çıkmış zarar veremiyor. Etrafınızda bir insan var. Böyle sürekli sizin etrafınızda dolanıyor bu kişi. Ve aslında zarar vermiyor ama iyi niyetli de değil. Yani hani zarar asla veremiyor. Verebilecek bir durum yok ama hani böyle biraz da böyle şey gibi çıkmış. Sizinle ilgili hep olumsuz düşünüyor ya da sizi belki de sırf zarar vermek şey değildir yani illa sizin işinize taş koymak, size zarar vermek maddi manevi sizi zihnen bile zehirliyorsa, yanlış fikirlere sokuyorsa, düşüncelerin içerisine atıyorsa bence uzaklaşın öyle bir insan çıkmış yılan gibi. Belki de işte düşüncelerinize siz sevdiğiniz için, onu saydığınız için hep de en tehlikeli de odur zaten. En sevdiğiniz dostunuz, arkadaşınız yanlış bir şey söylerse en tehlikelisidir. Çünkü onu sevdiğimiz, saydığımız için onun düşüncelerini çok daha çabuk önemseriz.
kabulleniriz ve hayata geçiririz. Onun bakış açısıyla bakmaya çalışırız hayata. Yanlışa sürüklenebiliriz. O yüzden kötüdür, yanlış olduğunu ve iyi niyetli olmadığını düşündüğünüz bir insan varsa ondan biraz uzaklaşmanız gerekebilir. Sizi olumsuz etkiliyorsa, konuşmalarıyla aşağıya çekiyorsa, bunu yapamazsın, bu yapmamalısın, bu yanlış. Hani böyle hep böyle negatif konuşan insanlar vardır ya, belki öyle bir insan var. Ona böyle belki aranıza işte bir sınır koyacaksınız. Bakın o yılanın önünde böyle e, bir tane böyle şey var. Set kurulmuş sanki. Ona set kuracaksınız. Ondan bence uzak durun. Onu da yapabileceksiniz bence. Gereksiz biri gibi çıkmış. Şimdi şöyle bakınca şurada iki kişi var. Ama bu iki kişi böyle biraz dans ediyormuş gibi çıkmış. Mutluluk, bir böyle mutluluktan eğlenen iki insan çıkmış. Çok güzel bir haber alabilirsiniz. Böyle mutluluktan dans eder gibi ama tek başınıza sevinmeyeceksiniz. Böyle ailece sevindiğiniz bir durum da olabilir. İki kişi çok büyük aşk yaşayabilir. İkiniz mutluluğunuzu böyle dans ederek tadını çıkarabilirsiniz ama aldığınız bir haberle böyle iki kişinin dans ettiği, eğlendiği bir durum çıkmış. Ailece sevindiğiniz bir haber da olabilir. İki arkadaşın ikinizi de etkilediği bir durum olabilir. Çok eğlenceli bir durum çıkmış. Bu fala bakınca böyle gelen anlamıyla güzel, hareketli. Zaten bu fal böyle hani dileğinizin gerçek olacağını düşündüğümüz böyle açılmayan bir fal değil mi? Onun üzerine böyle çok çok da yorum yapmak, baktık içinde de gerçekten kötü hiçbir şey çıkmadı. Güzel şeyler çıktı. Ne kadar doğru bilmiyorum ama hani çok uzatmaya da gerek yok. Bir de tabağımıza bakmak istiyorum. Şimdi şöyle bakınca zaten şurada bir şöyle cenin pozisyonunda bir bebek gibi geldi bana bu. Şuradan da bakınca bir aslan gibi de. Aslan güçlenmektir. Güçlü bir bebek gelebilir. Haliye bir bebek haberi gelebilir. Ama bu bebek çok güçlü bir çocuk olabilir. Yakınlarınızdan birinin bebek haberini alabilirsiniz. Bu gelecek çocuk böyle hayata çok güçlü, çok bereketli gelebilir. Ben çocukların bereketiyle geldiğine inanırım çok fazlasıyla. Hani böyle bereket getirdiğine, haneye böyle bolluk bereket gelir, nasibiyle, kısmetiyle gelir diye düşünüyorum. Ama bazı çocuklar gerçekten çok güçlüdür. Bir bakarsınız büyür, gerçekten bir yerleri gelebilir. Bu aileden biri, sizden biri olabilir ya da işte yakın çevrenizden ama bu bebek haberini aldıktan sonra bu bebeğin ileride çok güçlü bir çocuk olacağını öğrenebilirsiniz. Çok inşallah da öyle olsun. Eee Bakın şöyle boynunu biraz bükmüş, biraz da göbeği olan bir insan var burada. Düşünceli bir insan. Bence bu işte hamile kadın. Düşünceli, biraz mutsuz ama işte bu bebek haberiyle birlikte bence sevinecek. Biraz hani düşünceli, biraz karamsar, belki de umutsuz olan bir kadının bebek haberi bu. Olacak ve çok güzel olacak sonrası. Onun için çok büyük bir mutluluk. Şuradan da bakınca bu biraz deniz atını andırmış. Ya bu falda hep güzel şeyler mi çıkar ya? Deniz atı da böyle şeydir, kısmettir, nasiptir ya işle ilgili ya işte hayatınızda sizi kendiniz karar verin orayı. Çünkü hani bu falın başından sonuna hepsi güzel çıktı. Deniz atı çok büyük bir kısmettir. Güzel bir kısmet yakalayacaksınız ya da çocuklarınızdan biri eşinizle ilgili ya da biriyle ilgili tuttuysanız bu falı bence çok kısmetli bir döneme girecek. Böyle tutalım, böyle bırakalım. Yani çünkü kısmetli, şanslı bebeğin geldiği, varsa aşkın geldiği, dileğinizin gerçek olduğu bir döneme girin inşallah. Aydınlık bir döneme girin. Bu fal çok güzeldi. Her şey gönlünüze göre olsun. Sürprizlerle dolu, mutlu mutlu, çok mutlu olun. Sonuncu falımız bakalım. Üçüncüyü seçenler için, beyaz fincanımızı seçenler için bakalım neler çıkacak. Şöyle bir açalım. Şimdi beyaz falı seçenler için şöyle bir açınca bir karamsarlık çıktı. Bir şeyi dert ediyorsunuz ya bir şeyi sıkıntı ediyorsunuz. Böyle bir karamsarlık çıktı. Bir şey içinize böyle oturmuş sanki. Hani böyle çok önemli veya değil onu bilemiyorum ama hani bir şeyi çok dert etmişsiniz. İçinizde onun sıkıntısı var. Bakalım şurada neler var. İki kişi baş başa gelip bir şey konuşacaksınız. Sanki iki kişi bir şeyi uzlaşamamış, kararlaştıramamış. Ee,
çözememiş gibisiniz ama oturup çözeceksiniz. İki kişinin bir sorunu, problemi çıkmış burada. Bu iki kişi karşılıklı konuşacaksınız. Eğer çalışan biriyseniz, iş hayatında bir sorunuz varsa işte o sorun yaşadığınız kişiyle oturup çözeceksiniz bu sorunu. Aileden biriyle anlaşamıyorsunuz ya da ilişkinizde partnerinizle, eşinizle, sevgilinizle probleminiz varsa oturup konuşup çözeceksiniz. Bir aydınlık, bir ferah dönem olacak sizin için. Geçmişte yaşanmış bir olay var. Bakın geçmişte olan bir şey var. Bir kişi, iki kişiden biri bu ilişkide. Geçmişte yaşanan bir şey atamıyor içinden. Yani karşı tarafın yaptığı büyük ihtimalle bir hata var. O hatayı bir türlü kabullenemiyorsunuz. Hep o hata üzerinde konuşuluyor. Eğer ki yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız, eğer ki o hayatınızda bu kişi olsun istiyorsanız artık o hatayı düşünmemeye çalışın. O hatanın üstünü tamamen kapatın. Yani ya bu kişiyle arkadaşlık da olabilir, sevgili olabilirsiniz, eşiniz olabilir, çocuğunuz olabilir. Herkes hata yapabilir. Bu kişiyle hayatınıza devam edecekseniz ve etmeniz gerekiyorsa geçmişi kapatmanız gerekiyor. Çözülmeden hiçbir şey devam etmez. Hep böyle karmaşa devam eder, hep bir mutsuzluk, hep bir tartışma ortamı. Hayatı güzelleştirmek bizim elimizde. Verdiğimiz kararlarla, aldığımız kararlarla devam edebiliriz hayata. O yüzden sizin verdiğiniz kararlar sonuçları çok fazla değiştirir hayatta. O yüzden ilişkiyi toparlamak için sizin de bir adım atmanız gerektiğini düşünüyorum burada. Şimdi şöyle bakınca burada geniş bir aile var sanki, böyle çocuklar, aile falan. Sizin akraba, aile çevresinde birinin herhangi bir durumu böyle çok yakın zamanda konuşulabilir. Yani birinin maddi bir sorunu olabilir. Böyle bir anda maddi olarak böyle büyük sorunlar, krizler yaşadığı ya da aile içerisinde çok büyük bir kriz yaşadığını duyabilirsiniz. Sizle alakalı değil bu ama bence aile, büyük, geniş akrabalar içerisinde ya da böyle geniş bir arkadaş çevresi olan bir insansınız. Arkadaş çevresinde birinin bir şeyini duyacaksınız ve bir dönem onlarla ilgili yardım edeceksiniz, oturup konuşacaksınız. Gündeminiz bu olacak sanki. Böyle kalabalık insanların konuştuğu bir şey çıkmış burada. Bakalım başka neler çıkmış. Burada da ayak çıkmış. Bakın ayak çıktığında genellikle yapmak istediğiniz bir şey varsa onun için yeni bir başlangıç yapacaksınız ve istediğiniz şey için direteceksiniz. Ayak basacaksınız, direteceksiniz ve gerçekten olacak bir başlangıç çıkmış bir konuda. Belki bu ikili konuşmada, ilişkinizde artık siz ayak basacaksınız. Artık bundan sonra sizin dediğiniz olacak. Sizin dediğiniz gibi ilerleyecek. O yüzden dediğim gibi verdiğiniz kararlara çok dikkat edin. Karar almak hayatta çok önemlidir. Sürünceme de bırakmayın. Olayları böyle çok hep hataların üzerine ya da olumsuz şeyler üzerine konuşmayın. Net karar alın, yapabileceklerinizi konuşun hayata dair. Şimdi şuradan başka neler var? Aslında bayağı hareketli bir falda. Şurada bir resmen bakın ne çıkmış, siz göreceksiniz. Şöyle ışığı açıyorum. Bakın dolar işareti. Çok enteresan. Çok enteresan dolar işareti çıkmış. Şimdi burada bir parayla ilgili güzel bir gelişme olacak. Üzerinde de şöyle bir yükselen ağaç gibi çıkmış. Ekran ayarlarıyla oynadım. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şurada bir dolar işareti ve üzerinde böyle bir ağaç gibi yükseliyor. Yani yurt dışı ile bağlantılı bir işiniz olabilir. Yurt dışında yaşıyor olabilirsiniz. Dövizle para kazanıyor olabilirsiniz. Ama güzel paralar kazanacaksınız. Ya siz ya da aileden biri güzel, büyük, bereketli bir işe girecek. Bir böyle ağacı yükselecek. Altına da dolar çıkmış. Yani bayağı da güzel bir para. Dediğim gibi yurt dışı bağlantısı da olabilir. O yüzden dolar çıkmış olabilir. Yurt dışında da yaşıyor olabilirsiniz. Güzel bir kazanç kapısı çıkmış. İnşallah istediğiniz olur. İnşallah hani ne istiyorsanız, yurt dışında yaşamak istiyorsanız yurt dışında yaşayın. Benim ailem Berlin'de. Ben çok sık Berlin'deyim. Ve hani gerçekten tabii ki de ülkemi çok seviyorum ama hani İsteyen istediği yerde yaşayabilir bence. Hani Berlin'de de yaşamak çok güzel ya da başka bir yerde de yaşayabilir. Öyle bir niyetiniz de varsa belki de taşınacaksınız. Oralarda yaşamaya başlayacaksınız. Şimdi şöyle bakalım başka neler çıkmış. Şurada bir bayrak var sanki. Şöyle bir bayrak sallanıyor gibi. Yani devlet dairesinde bir işiniz olabilir. Bir iş görüşmesine falan giderseniz çok böyle büyük kurumsal bir yerde iş görüşmesine gidebilirsiniz. Ya da böyle hani dediğim gibi devlet dairesinde bir mahkemelik işiniz, miraslık işiniz vesaire varsa oraya gideceksiniz. Sanki bakın böyle ayakta kapısında bir insan duruyor. Oraya gideceksiniz ama temiz çıkmış, ferah çıkmış. Herhalde güzel haberler alacaksınız ki çok temiz çıkmış. Böyle uzunca bir yol da çıkmış. Hani uzun zamandır beklediğiniz bir yol, uzun zamandır beklediğiniz bir mahkemelik konu, uzun zamandır beklediğiniz bir miras konusu, uzun zamandır istediğiniz kurumsal çok büyük bir yerdeki iş olabilir bu. Böyle uzun bir süreci var ve artık bununla ilgili güzel bir gelişme olacak gibi çıkmış.
Bakalım başka neler çıkmış. Şimdi burada bakın iki insan var uzakta ve iletişim halinde. Şimdi bir insanla iletişim kuruyorsunuz ama bu kişiyle böyle uzaktasınız bedenen. Hani belki kalben çok yakınsınız, kan bağı olarak çok yakınsınız birlikte ama biraz uzakta çıkmışsınız bu insanla. Sürekli aklınız fikriniz ya da onun da aklı fikri sizde ama bedensel olarak biraz uzakta olduğunuz bir insan çıkmış. O kişiden yine haber alacaksınız. Bir telefon gibi çıkmış bu. O kişiden güzel bir haberiniz var. İletişiminiz belki onunla bağınız daha da güçlenecek. Hani bu uzaklık sanki sizi daha çok birbirine bağlayacak. O özlem, hasret birbirine insanı daha çok bağlar. Böyle bir yakınlaşma çıkmış o kişiyle. Yalnız şurada bakın gözleri var, maske takmış gibi ve sizi izleyen bir insan var. Hayatınızda böyle çok yakın çevrenizde sizi gözlemleyen bir insan da çıkmış. Bu insan böyle hep sizi gözlüyor ama çok iyi niyetli değil gibi. Meraklı biri gibi çıkmış böyle. Hani böyle meraklı insanlar gözlerini açar hep öyle izler kim ne yapmış. Çok gereksiz insanlar vardır ya yani hani o ne yapmış bu ne yapmış. Yani hani onunla zaman harcayacağınızda kendime ne yapabilirim, kendim için bugün ne yapmalıyım deseniz aslında hani o insanlara diyorum. İnanın çok daha iyi olur, çok daha faydalı olur kendisi için. Bugün kendim için ne yaptım diye ben sorarım her gün mesela. Kitap okudum mu, kendim için bir şey yaptım mı, işlerimi yoluna soktum mu ya da ailem için bir şey yaptım mı, Allah için bir şey yaptım mı? Yani hani hayatı kendinizi sorgulayarak hayata devam etseniz aslında her gün bir şey katarak devam ediyorsunuz. İşte ben mesela sürekli eğitimler alıyorum, sürekli kitap okuyorum, sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama farkına varmadan her bir şey küçük küçük size bir katkıda bulunur. Her bir şey size yeni bir şey öğretir. Ve sonra yeni bir şey öğrendiğinizde, yeni bir şeyler kattığınızda kendinize tabii ki de farklı bir siz olmaya başlarsınız. Siz farklılaştıkça, siz daha iyi oldukça, daha iyi insanlarla birlikte olabiliteniz artar tabii ki de. Siz kendinizi güçlendirin ki güçlü biri değil. Herkes dengi denginedir. Herkes çok zengin ister, herkes çok akıllı ister, herkes çok eğitimli biri ister, herkes çok dürüst biri ister. İlk önce kendimize soracağız. Ne kadar dürüstüz, ne kadar bilgiliyiz, ne kadar... Çünkü dengi dengine bir şeyler. Siz kendinizi geliştirmekle gününüzü geçirin. Ve kendinizi geliştirdiğinizde zaten karşınıza sizin gibi insanlar bir şekilde çıkıyor. Burada boş bir insan çıkmış. Çok meraklı, boş şeylerle zamanını geçiren. İşte bir insan sürekli sizi merak ediyor. Onun varlığından rahatsız oluyorsunuz bence biliyorsunuz da bu kişiyi. Şimdi şurada bir 2 3 kademeli bir şey çıkmış. 3 vakit olabilir, 3 saat olabilir, 3 hafta olabilir, 3 ay içerisinde en geç. Güzel bir gelişmeniz olacak. Üzerine bir fok balığı çıkmış. Bakın üzerinde de bir kuş. Yani bir haber alacaksınız. 3 vakit içerisinde. Bu aldığınız haber o kadar güzel bir haber olacak ki fok balığına dönüşmüş. Bakın ikisi birbirine bağlantılı. Burada bir kuş, burada da bir fok balığı var sanki ve 3 kademeli işiniz. Hani bir şey olacak sonra mesela iş görüşmesine giderseniz 2 kere gideceksiniz. Üçüncüsünde cevap alacaksınız. Biriyle böyle çok ciddi bir şey konuşuyorsanız 2 kere konuşuyor. Üçüncüsünde gerçekleşecek gibi. Ya da işte 3 ay gibi bir süreç en geç olacak ama o aldığınız haberle birlikte o kadar büyük bir kısmet yakalayacaksınız ki artık kişinin hayatına göre değişir. Çok çok güzel bir kısmet sizi bekliyor. İnşallah öyle olsun. Çok temiz çıkmış burası. Aldığınız haber ve çok büyük bir kısmetiniz sizi bekliyor. Üç vakit içerisinde diyelim. E, Şimdi şurada bir insan yüzü var. Sanki böyle emekleyerek bir yerden bakın şurada bir insan yüzü ve emekleyerek dışarıya çıkmaya çalışıyor. Sanki böyle bir yerden sessiz sedasız kaçmak istiyorsunuz. Hani bulunduğunuz ortam olabilir, bulunduğunuz ilişki olabilir, bulunduğunuz iş ortamı olabilir. Bazen bir yerden çok sıkılırız ya böyle. Hiç kimseye de belli etmek istemeyiz ama artık orada durmak da istemeyiz. Hani böyle sessiz sedasız kaçsam diye bir yerden kaçmak istiyorsunuz. Böyle emekler gibi sessiz sedasız uzaklaşmak ve onu yapacaksınız. Belki bir süre bile olsa bu size iyi gelecek. Yavaş yavaş hiç kimsenin anlamayacağı bir şekilde. Zaten gönül bağınız koptuğunda bahaneler ararmış zihin. Aslında kalp bağınız koptuğu için o kişiyle ya da o kurumla, o çalıştığınız yer, o kişilerle sonrasında farkına varmadan bahaneler üretirsiniz, tartışmalar yaratabilirsiniz, soğukluklar çıkar araya ve bir şekilde kaçışa doğru ilerler insan. Bence böyle bir durum var. Bir şeyden sıkılmışsınız ve siz bile belki farkına varmadan sessiz sedasız uzaklaşmak ihtiyacı duyuyorsunuz. Biraz uzaklaşacaksınız. O da size iyi gelecek. Sizi mutlu etmeyen yerlerde, sizi mutlu etmeyen insanlarla, sizi mutlu etmeyen iş yerinde çok kalmayın. Hayatta bir sürü olasılık var, bir sürü iş var, bir sürü insan var.
Size en iyi gelen insanlarla, sizi en çok besleyen insanlarla, sizi en çok mutlu edecek, en çok değer veren insanlarla zamanınızı geçirin. Zaman en değerli şey. Bunu çocuklarımıza tekrar tekrar öğretmemiz gerekiyor. Çünkü zamanı en çok hoyratça harcıyoruz. Geriye dönüp dünya kadar paranız olsa 10 dakika sonrasını satın alamazsınız ama bugün yaptığınız her yatırım ileride karşınıza çıkacak. Kendinize yaptığınız yatırım. Yatırımın en büyük bilgidir. Kendinizi geliştirmektir. O yüzden sizi mutsuz eden yerden kaçın bence. Şimdi bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkacak? Tabağımızda iki tane güzel temiz haber çıkmış. Arka arkaya gelecek iki güzel haberiniz var. Ve ayakta dimdik duran bir insan. Artık böyle bir şey çok da dik değil ama böyle hani artık tam rayına sokma aşamasındasınız bir şeyleri. Böyle hani artık hayatınızla ilgili güzel gelişmelerin olacağı iki tane haberle birlikte artık böyle yükseleceksiniz. Hani böyle hayatta dimdik durmaya hani ramak kaldığını gösteriyor bu. Ve yükselecek, istediğiniz gibi bir hayata devam edeceksiniz. Çok temiz çıkmış. Sanırım istediğiniz her şey gerçek olacak. Yavaş yavaş onları yapabileceksiniz. İki güzel haberle. Bu bir tanesi evrak işiyle ilgili olabilir. Bir yerden para gelebilir. Biri de maneviyatla ilgili sevdiğiniz güzel insanlardan haber alabilirsiniz ama temiz çıkmış, mutluluk, huzur çıkmış bu falın sonunda da. Önemli olan sizin ne istediğiniz. Cümlelerimizi temiz, güzel, olumlu cümlelerle bitirelim yine. Güzel güzel şeyler yaşayın. İstediğiniz her şey gerçek olsun inşallah. Olumlamaları gerçekten hayatınızdan çıkartmayın. Olumlu insanları hayatınızdan çıkartmayın. Pozitif cümleler kuran insanları önemseyin. Sizi aşağıya çeken ve sürekli negatif konuşan, sürekli negatif cümlelerle yapamazsın diyebilen hele insanlarla hiç görüşmeyin. Bilinçaltınızı kötü kodlamasına izin vermeyin. Bilinçaltınızda yanlış olmuş, kodlanmış ama hala değiştiremediğiniz şeyler varsa bunu olumlu cümlelerle, olumlamalarla değiştirebilirsiniz. 21 günlük çalışmalar çok önemli. 21 gün aynı şeyi tekrarladığınızda bilinçaltınız bunu artık gerçek sayar ve gerçek saydığı şeyler için harekete geçer. Siz farkına varmasanız da hani böyle bir şey yere düşeceği zaman böyle birden yakalarsınız, refleks olur ya, nasıl yakaladığınızı siz bile anlamazsınız. Çünkü bilinçaltı sizden çok daha önce fark etmiştir olayları ve yapılması gerekeni, emri vermiştir. Siz farkında değilsinizdir. Bilinç düzeyi farklıdır, bilinçaltı farklı çalışır. O yüzden olumlu cümleler çok kullanmalısınız. O yüzden olumlu düşünmeye kendinizi zorlamak zorundasınız ki sonra olumlu harekete geçin. Hayatınızdaki doğru yolu bilinçaltı bulacak ve ona doğru yönlenecektir. Doğru kişiyi bulacaktır vesaire. Doğru çözümleri bulacaktır. O yüzden olumlu cümleler çok önemlidir diyorum. Umarım her şey gönlünüze göre olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.